Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Kartopunun bebe yünü. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Kullanacağım şiş 3 numara. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle 2 model üzerinden anlatacağım. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir model için. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir model için. Sonuna da 4 ilmek ekliyorum. Toplamda şişimde 16 ilmeğim var. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Bu model lastik istemiyor. Kendi zaten lastikli bir model. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Devamında 2 ilmek ters ördüm. 4 ilmek düz. 2, 3, 4 ilmek düz. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. İki ilmek ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi bu şekilde ayarladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, zaten düzlerimizi düz örüyoruz. 2 düzden sonra hemen şu ilmeğimi takıyorum ve 4 ters. 1, 2, 3, 4 ters ilmek ördüm. 2 düz, 4 ters. Örerek ikinci sıra arka yüzünü tamamlayalım. 2 düzle bitirdim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmekleri olduğu gibi ördük. Üçüncü sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Sıradaki bakın bu 4 düz üzerinden işlem yapacağız. Önce şu ikisini aldım. Birinci ilmeğimi sol şişimi önden aldım. İkinci ilmeğimi de arka taraftan getirdim ve sol şişime taktım. Bunları tek tek düz örüyorum. Bu şekilde. Devamındaki iki düzümüzü de düz olarak örüyoruz. 2 ters ördüm. Ters olan ilmeklerimi yine ters ördüm. Baştaki bu iki düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sola doğru burgu yaptım. Ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. Devamındaki iki düzümü yine düz olarak ördüm. Ve 2 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, yine 4 ters olarak devam ediyoruz. 2 düz, 4 ters. Arka yüzünde başka işlem yapmıyoruz. İlmekleri gördüğümüz gibi, yani düzü düz, tersi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Beşinci sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters. 2 düz ilmeğimi ördüm. Daha sonra devamındaki 2 düz ilmeğimi de sola doğru burgu yapıyorum. Bakın, öndekini arkaya aldım. Arkadaki ilmeğimi de öne aldım ve sağa doğru burgu yaptım. Birinciyi sola doğru burgu yapmıştık. İkinci burgumuzu da sağa doğru yaptık. Devamında 2 ters ilmek, 2 düz ilmek ve sıradaki 2 düz ilmeğimizi de yine burgumuzu yapalım. Öndekini arkadan aldım sol şişime. Arkadaki ilmeğimi de tekrar öne alarak düz ördüm. Diğerini de düz ördüm ve 2 ilmek ters kenarda, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzündeyim. Modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi 2 düz 4 ters olarak devam edelim. 2 düz 4 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 6 sıradan oluşacak harika bir model. Şöyle göstereyim. Güzel, gösterişli bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Modelin kenar ilmeğini örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 4 düz ilmek örüyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. 2 ters, 4 düz örerek devam edelim. Sıra sonuna kadar. Kenarda 2 tersim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi 2 düz 4 ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şu şekilde. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Sıradaki düz ilmeklerime geldim. Bunun ikisini aldım. Bakın, öndekini, birinci ilmeğimi ön taraftan sol şişime taktım. Arka taraftan da diğer ilmeğimi aldım. Tekrar sol şişime taktım ve düz olarak ördüm ilmeklerimi. Yani sola doğru burgu yaptım burada 2 ilmekle. Devamındaki 2 düz ilmeğimi de düz olarak ördüm. 2 ters, terslerde bir işlem yapmıyoruz. Yine ters olarak örelim. 2 düze gelince sola doğru burgu yapıyorum bakın. Şu şekilde ilmeklerimi de tekrar düz olarak ördüm. Ve devamındaki 2 düz ilmeğimi de ördüm. Yine toplamda 4 düzümüz oldu. Kenarda 2 ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi olduğu gibi örüyorum. 2 düz, 4 ters olarak devam ediyorum. 2 düz, 4 ters. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi 2 ilmek ters ördüm. Devamındaki 2 düzümü düz olarak ördüm.
Son 2 düzümü de sağa doğru burgu yapıyorum. Bakın öndekini arka taraftan aldım sol şişime. İkinci ilmeğimi de ön taraftan aldım. Sol şişime taktım ve düz olarak ördüm. Sağa doğru burgu yaptım burada. 2 ters ilmek, 2 düz ilmek olarak ördüm. Yine sağa doğru burgumu yapıyorum bu 2 ilmekle ve düz olarak örüyorum. Devamında 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzünde yine ilmeklerimizi olduğu gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi kaçırdım. Hemen bunu tekrar taktım. Ve 2 düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz. 4 ters örerek devam ediyorum. Son sıramız, modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Modelimiz güzel, zarif, şöyle güzel bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yapımı da gördüğünüz gibi gayet kolay. Evet, 6. sıra arka yüzünde de ilmekler olduğu gibi ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Harika bir model. Bir de şöyle daha önce yapmış olduğum bir parça var. Onu göstereyim. Modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce yapmıştım. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntümüz olacak. Evet. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, atkı bere yapımında kullanabilirsiniz, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel ve zarif bir model. Kullanışlı. Sizler de nelerde yapacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle bırakayım. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.